Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerde yaprak temizliği nasıl yapılır ve orkide yapraklarını temizlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlarla ilgili tüm detaylardan bahsetmeye çalışacağım. Özellikle orkidelerin sağlıklı kökler ve çiçek çıkarabilmesi için düzenli olarak yaprak bakımı ve kök bakımı çok önemlidir. Özellikle orkidenizin sağlıklı olduğunu yapraklarına bakarak anlayabilirsiniz. Eğer orkidenizin yaprakları canlı, yeşil ve sert ise, aynı zamanda bol bol yeni yapraklar çıkarıyorsa bu orkidenizin genel sağlık durumunun iyi olduğunu gösterir. Eğer orkideniz yeni yapraklar çıkarmıyor, zamanla sararmaya ve solmaya başlıyorsa bu orkidenizin bir hastalığının olduğunun ya da orkidenizin sağlıklı olmadığını gösterir. Bu yüzden mutlaka belirli aralıklarla orkidenin yapraklarını hem üstten hem de altlarına bakarak kontrol etmelisiniz. Orkide yapraklarında bir hastalık ya da böcek durumu olabilir. Bugün sizlere özellikle uzun süredir orkidelerimde yaprak temizliğinde kullandığım bir yağdan da bahsetmek istiyorum. Orkidelerim ben düzenli olarak yaprak temizliklerini yapıyorum. Daha önce sizlere limondan bahsetmiştim. Bugün ise ikinci olarak kullandığım nem yağından bahsetmek istiyorum. Nem yağı hem bitkilerde hem de diğer canlılar için kullanılan zararsız, tamamıyla doğal bir yağdır. Bunu hem tarımda hem de kozmetikte çok alanda kullanılıyor. Özellikle nem yağı tesbih ağacı yağından elde edilen nim yağı olarak biliniyor. Yani birçok küçük böcek ve diğer haşereler üzerinde etkili. Nem yağını bitkilerde, çiçeklerimizde ya da orkidelerde nasıl kullanabiliriz? Bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Benim kendim uyguladığım, sürekli kullandığım bir miktarı sizlere vereceğim. Özellikle bitkiler üzerinde aşırıya kaçmadan uygulanması gerekiyor. Çünkü bitki zararlarıyla mücadelede çok güzel netice verdiği gibi eğer daha fazla kullanırsanız, aşırı kullanırsanız bu da ister istemez orkidelere zarar verebilir. Hiçbir zaman bu yağı direkt orkide yapraklarınızda kullanmayın. Bu yağı özellikle su ile seyrelterek bitkilere uygulayacağız. Hemen bakın 20 damla kadar ilk olarak 20 damla nem yağını şu anda boş sprey kutusunun içerisine koyuyorum. Üzerine 250 milim su koyacağım. Fakat eğer çiçek sayınız fazlaysa 1 litre suya 1 tatlı kaşığı kadar yeterlidir. Benim çiçek sayım az olduğu için ben 250 mililitre su koyuyorum ilk başta sprey kutusunun içerisine ve üzerine zaten 20 damla damlatmıştım. Bu karışımı iyice karıştırmamız gerekiyor. İyice çalkaladıktan sonra bu nem yağı karışımını orkidenin bütün yapraklarına sıkabilirsiniz. Fakat kesinlikle çiçek ve dallarına sıkmayın. Eğer çiçek ve dallarına ya da tomurcuklarına sıkarsanız nem yağının etkisiyle solabilirler. Bakın sıkarken bu gövde kısımlarının, yani yaprak araları ve gövde kısmının kesinlikle nemli bırakmayın. Bu işlemi yaptıktan sonra mutlaka yaprak aralarına ya da gövde kısmını bir peçete ile ya da benim yaptığım gibi bir pamuk ile kurulamanız gerekiyor. Eğer bu şekilde bırakırsanız ister istemez nemin etkisiyle mantar gibi hastalıkların oluşmasına sebep olabilir. Nem yağı içerisinde bulundurduğu antioksidan, antibakteriyel özelliği sayesinde özellikle orkidelerde mantar enfeksiyonlarıyla mücadelede çok önemli bir fungisit ilacıdır aslında. Eğer orkidelerinizde gövde mantarı ya da diğer mantar çeşitlerinden bir tanesi oluyorsa bu nem yağı ile orkidelerinizi bu hastalıktan kurtarabilirsiniz. Özellikle bu yağı nerede bulabilirsiniz? Aktarlarda ya da organik ürün satan mağazalarda bulabilirsiniz. Çünkü organik bir ürün olduğu için organik ürün satan mağazalara bakmanız gerekiyor. Benim yaptığım gibi bakın, sıktıktan sonra mutlaka pencereyi üstten açın ve 30 dakika kadar havalandırın ve kurumasını bekleyin. İkinci yöntem olarak eğer orkidelerinizde yaprak hastalıkları veya yapraklarında böceklenmeler varsa yine aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Orkidelerinizde eğer bit hastalıkları, bu şekilde kabuklu şekilde bit ya da bu şekilde bitler varsa yine bu yağı kullanabilirsiniz. Ya da orkidenizde beyaz pamukçu
unlu bit dediğimiz yine bir ayrı böcek hastalığı varsa mutlaka bu nem yağını kullanın. Bu tarz orkidelerde nem yağının nasıl kullanılacağını şimdi sizlerle paylaşacağım. Şimdi sizlere ikinci önemli noktayı göstermek istiyorum. Orkidenizin yaprakları birdenbire bu şekilde yumuşuyor. Çiçekleri dökülmeye başlıyorsa ve gelişimi duruyorsa ya da hiçbir şekilde orkidelerin çiçek açmıyorsa mutlaka yaprak altlarını kontrol edin. Bu orkidenizde trips böceği olacağını gösterir. Trips böceği orkidenin gelişimini durduran ve orkide yapraklarında bu şekilde su damlacıkları şekilde olan yapışkan damlacıklar oluşturur. Bakın eliniz ile dokunduğunuz zaman yapışkan bir damlacık vardır. Yani bu normal bir su değildir ve çok bulaşıcıdır. Bütün orkidelerinize bulaşır. Orkideleriniz çiçekliyse bile üzerinde lekeler oluşturur. Bu yüzden sizler eğer böyle bir durum ile karşılaşıyorsanız sizlere kesin çözüm sağlayacak yöntemi gösteriyorum. Bir püskürtme kabının içerisine 200 ml su koyup üzerine de 20 damla nem yağı koyun ve bunu biraz karıştırın. Daha sonra bu karışımı orkidenin bütün yapraklarına sıkın. Özellikle orkidenin üst yapraklarına ve alt yapraklarına da sıkmanız gerekiyor. Bu kesinlikle çok önemli. Bu yöntemi orkidelerinizde haftada 2 kere yapmanız gerekiyor. Eğer orkidelerinizde trips böceği, unlu bit, kabuklu bit ya da örümcek gibi problemler varsa kesin sonuç almak için haftada 2 kere bu işlemi mutlaka uygulayın. Ve bu işlemin özellikle sonuç verdiğini gördükten sonra artık yapmanıza gerek yok. Bakın sadece yapraklarına değil aynı zamanda bunu üst toprağa da sıkmanız gerekiyor. Ve bunu orkidenin dallarına da sıkmanız gerekiyor. Fakat orkideniz çiçekli ise kesinlikle çiçeklere dökmeyin. Bakın burada su birikti. Bu suyu mutlaka almanız gerekiyor. Orkideleri evde büyütüyorsanız bu tarz sulamalar orkidenin mantar hastalığına yakalanmasına sebep olur. Bu yüzden mutlaka yaprak aralarına pamuk koyarak bu işlemi uygulayın. Yapmadan önce koyarsanız orkidenizi daha iyi korumuş olursunuz. Fakat orkidelerinizi sürekli dışarıda eğer besliyorsanız zaten bu işlemi yapmanıza gerek yok. Ve en önemlisi bu işlemi yaptıktan sonra mutlaka bol ışık alan ya da güneş alan bir pencere kenarına ve pencereyi de hafif yukarıdan açarak bu suyun üzerinde kurumasına yardımcı olacağız. Üçüncü metot ise yaprakları birdenbire sararan orkidelerde kullanımı. Bu tarz orkideler genelde fazla sulamadan dolayı mantar olan orkidelerdir. Bu tarz orkidelerde de bunu kullanabilirsiniz. Kökleri sağlıklı olduğu halde yaprakları sararan orkideler varsa hem alttan hem de üstten bu yağı iyice sıkmanız gerekiyor. Ya da orkidelerinizde bu tarz kırmızı örümcek dediğimiz yani yaprakta böyle koyu lekeler varsa yaprak birdenbire bu şekilde koyu lekeler bürünüyorsa bu da yine bir örümcek olduğunu gösterir. Bu gibi orkidelerin bu tarz hastalıklardan kesin bir şekilde kurtulması için yine mutlaka nem yağını hem alttan hem de üstten orkidelerinizin yapraklarına sıkın ve orkidenizin bu hastalıktan kurtulabilmesi için bunu haftada 2 kere uygulayın.
Eğer orkidenizin yaprakları sağlıklı, sadece kökleri çürüyor ya da köklerinde hastalık ve böcek varsa şimdi vereceğim metodu kullanın. 5 damla nem yağını 250 ml suyun içerisine damlatın ve hafifçe karıştırın. Tam olarak zaten karışmayacaktır. Sadece suyun içerisinde biraz karıştırıyoruz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Şimdi bu hazırladığım karışımı orkidelerime veriyorum. Bakın su karışımı, yağlı su karışımı artık hazır. Bu şekilde zaten yağ olduğu için içerisine çözülmüyor fakat sadece karıştırıyoruz. Her bir saksı için 6 tatlı kaşığı kadar koyuyorum ben. Yani sizler her bir saksı için 5 yemek kaşığı kadar yine bu yağlı karışımdan ayda bir kere verebilirsiniz. Bu yağlı karışımın amacı orkide toprağında biliyorsunuz ki birçok bitler, bazı hastalıklar olabiliyor. Bu yağlı karışım sayesinde orkidenin köklerinde eğer bir mantar enfeksiyonu ya da herhangi bir unlu bit ya da tris böceği varsa bunun için kullanabilirsiniz. Bakın orkideniz sağlıklı olduğu zaman bu şekilde aktif kökleri oluyor. Bu karışımlar sayesinde görüyorsunuz hava köklerin uçları şu anda aktif. Yani orkidenin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yeni kökler çıkarıyor. Orkideleriniz eğer çiçek açmıyorsa mutlaka bu şekilde yeni kökler çıkarıp ya da yeni yapraklar çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin. Eğer orkidelerinizin kökleri sağlıklı ise, aktif ise bol bol yeni kökler ve yeni yapraklar çıkarıyorsa mutlaka yeni çiçek dalı çıkarır. Yani orkidelerinizin çiçek açması sağlıklı kökler ve sağlıklı yapraklar sahip olmasına bağlı. Böylelikle zaten bol bol yeni çiçek dalı da mutlaka çıkarmış oluyor. Umarım bu anlattığım bütün bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Ve bu tarz yeni videolarımdan haberdar olmak için mutlaka bildirim sesini de açık konuma getirmeyi unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlardan da sorular sorabilirsiniz. Sorularınızı gördükçe mutlaka dönmeye çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.